Unutmayın, iblis alim idi, şeytan. Meleklere ders veriyordu, meleklerin hocasıydı. İlim kadın erkek her kişiye farzdır. Farz. Aklı başındaysa bu yükümlülük var. Öğrenecek. Bilmiyordum lafı öbür tarafta ikinci bir azaba sebeptir. Hani bilmiyordum, haberim yoktu, kurtulum zannediliyor ya. Tam tersi, hem yaptığı, bilmeden yaptığı günah için azap görür, hem de niye bilmiyor diye hesaba çekilir. İlim bilmektir. İlim hakkı bilmektir. Sen hakkı bilmezsen bir kuru emektir. İlim bilmektir. İlim elif demektir. Sen elif dersin hoca, manası ne demektir? Bu hafta programımızın mevzuu ilim ve ulema. Hocam hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Hoş bulduk, teşekkürler efendim. Nasılsınız hocam? Hamdolsun, binlerce şükürler olsun. Eyvallah. Sizi de iyi görün. Hamdolsun hocam, Allah razı olsun, Allah şükrünüzü daim etsin. Hocam bugün ilim ve ulemayı konuşacağız. Girişte okuduğum beyit çok ilginç, çok manidar. Evet. Ey nesimi, can nesimi, bil ki hak aynındadır. Cümle mahlukun vebali ulema boynundadır. Evet. Cümle mahlukun vebali ulema boynundadır ne demek hocam? Çok ortadan başlamış olduk. Evvela ilim Evet. ve alim kavramı üzerinde durmak lazım. Başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından da hep teşvik edilmiş ve övülmüş bir kavramdır ilim. Çin'de olsa Çin'e gidiniz. Yine ayet-i kerimedir. Allah'tan hakkıyla alimler korkar. Ayet. Yine hadis-i şeriftir. Alimin uykusu cahilin ibadetinden hayırlıdır. Alim uyuyor, öbürü ibadet ediyor. Onun uykusu daha hayırlı. Bu kadar üst bir makam. İlim kadın erkek her kişiye farzdır. Farz. Aklı başındaysa bu yükümlülük var. Öğrenecek. Bilmiyordum lafı öbür tarafta ikinci bir azaba sebeptir. Hani bilmiyordum, haberim yoktu, kurtulum zannediliyor ya. Tam tersi, hem yaptığı, bilmeden yaptığı günah için azap görür, hem de niye bilmiyor diye hesaba çekilir. İlim bu kadar teşvik edilen insani bir haslettir. Zaten ilk emir oku, ikra diye başlamıştır. Yani daha İslamiyet'in ilk adımı ilme teşviktir. İlim bu kadar önemli. Peki Nesimi niye bu kadar ulemaya çatıyor? İlmin makbul olan tarafı budur. Fakat bir de menfi tarafı, olumsuz yönü vardır ki unutmayın, iblis alim idi. Şeytan. Meleklere ders veriyordu. Meleklerin hocasıydı. Böyle bir yönü de vardır. İlmiyle amil olmayan, ilmini dünyevi şeylere harcayan, kof alimler içindir bu. Divan şiirinde zahit kavramıyla heykelleştirilmiş olan olumsuz tip. Bir şeyler biliyor olmak iddiasıyla alimlik taslayan ve insanları yanıltan, insanların hepsini günahkar gören, herkesin cehennemlik olması arzusuyla yanıp tutuşan olumsuz tip. Her şeyi İslam dinini baştan sona yasaklar ve haramlar olarak dayatan, herkesi günahkar kabul eden, kendisinden başka herkesi mahvolmuş olarak bilen korkutucu tip de maalesef ilim erbabı arasından çıkmıştır. Özellikle duraklama devrinde Osmanlı'nın ilmiye sınıfının bozulmasıyla ortaya çıkan bu tipler o kadar azmanlaşmış, çoğalmış ki Tanzimat'la birlikte romana, hikaye, tiyatroya, şiire, hatta Türk sinemasına kadar sirayet etmiş, günümüze kadar gelmiştir. Düşünün mesela ilk tiyatro eserindeki Ebu Laklaka tipi. Yani ismi bile, dikkat edin, komedidir ismi bile. Rüşvetle nikah keseceği hanımdan başkasını nikahlayan hoca efendidir. Bakın, bir alim nikah kesin diye çağrılmıştır. Ancak rüşvet alarak genç olan hanımı yerine yaşlı evde kalmış ablasını nikah eder. Bununla başlıyor bizim edebiyatımızda olumsuz alim tipi. Daha gerilere gidecek olursak, medrese ve tasavvuf gibi iki evrensel kurumun zaman zaman çatıştığı zamanlar yaşanmıştır. Medrese ehli tasavvuf erbabını sapkınlıkla suçlar, tasavvuf erbabı ise medrese ehlini cahillikle suçlar. İlim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. İlim bilmektir. İlim hakkı bilmektir. Sen hakkı bilmezsen bir kuru emektir. İlim bilmektir. İlim elif demektir. Sen elif dersin hoca, manası ne demektir? Şu hor görüşe dikkat edin de elifi bilmiyorsun sen demeye getiriyor. İlm kesbiyle paye-i rifat, arzu-i muhal imiş ancak. Aşk imiş her ne var alemde, ilm bir kıylu kal imiş ancak. Diyerek aslında küçümsedikleri, hor gördükleri
menfi tarafından ilmiyle cehaletini katmerleştirmiş olan yetersiz hoca efendilerdir. Yoksa ilim tabii ki makbuldur. Tabii ki ayetle, hadisle daimi surette teşvik edilmiştir. Ancak ilim kisvesi altında cehaletini daha da koyulaştırmış olan tipler maalesef İslam medeniyetinin karanlık gölgeleridir ve son derece zarar vermiştir. Düşünün ki Bahtaki Azlem isimli bir hadis ravisi ümmetimin hayırlıları patlıcan yerlerdir diye bir hadis uydurmuştur ve patlıcan bostanlarının satılmasına, köşeyi dönmeye adam sebep olmuştur. Alim. Bu adam bu ilmi bilmese bu kadar istismar etmeyecek. Nitekim şöyle bir hadis-i şerif de var. Hadis olarak okudum, Gazali'de okudum. Kaynağını tam olarak tespit edemiyorum. Buyuruyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam, ilmi layık olmayana öğretmeyiniz. Köpeğin boynuna gerdanlık dizmiş olursunuz. İstismarın her şekli kötüdür ama hele hele ilim istismarı, hele hele bilim istismarı bu önü alınamaz bir felakettir. Alimlerin bozuk olması tuzun kokması demektir. İzzet Molla'yı hatırlayalım işte. Evet. Anı eyler ve meşhurdur fısk ile olmaz cihan harap. Anı eyler müdahane-i aliman harap. Meşhurdur ki haddi aşmakla günaha girmekle dünya yıkılmaz, alem harap olmaz ama alimlerin yalakalığı, alimlerin kendi pozisyonunu istismar etmeleri dünyayı yıkacaktır diyor. Tarih boyunca Emevilerde, Abbasilerde, Selçuklularda, Osmanlılarda ulema sınıfının bozulması çürümüşlüğün başlangıcıdır. O medeniyet yıkılıyor artık. Öyle bir şey ki alim ya çok iyidir ya çok kötüdür, ortası yoktur. İlim erbabı ya çok iyidir, Allah'ın en makbul kuludur, peygamberin varisidir ya da çok kötüdür. Yani iblisten beter durumdadır. Ortası yok bunun. Peki hocam ilim nedir? Yani biz ilimle neyi bilmiş oluruz? Şimdi ilimle bilim arasında bir fark var. Evet. Bilim bizim öğrendiklerimiz. İlim ise eşyanın zatında var olan hakikat. Bilim bizim ondan elde ettiğimiz kırıntılar. Bilimle ilim arasındaki fark budur. Ve ilim tabii ki yazmak, okumak bunlarla gelişir, ilerler, büyür. Ancak ilmin varabileceği son nokta eğer kulluk ve hakkın rızası değilse yanlış yollara sapılmıştır. İlim içinde gaflete düşülmüştür. Her ilim dalının varabileceği son nokta Allah'tır. Nitekim Aziz Sencer hocamız geçenlerde demişti, çok da hoşuma gitti. Dedi ki her branşın varacağı son nokta Kur'an'dır. Kur'an'a varıyor hepsi. Bütün bu fizik, kimya, biyoloji hepsi. Varabilecekleri nokta Kur'an'a var. En son bakıyorsunuz noktayı Kur'an koymuş. Varabileceğini ta 14 asır öncesinden söylemiş. İlim bu. İlim sizi hakka götürüyorsa ilimdir. Yoksa cehaletinizi daha da katmerleştiren bir gaflet vasıtasıdır. Başka da bir şey değil. Dünyanızı kazanırsınız. Belki başkalarının ilmine sebep olursunuz ama iğne gibidir ilmiyle amil olmayan alim. Başkalarını giydirir ama kendisi çıplaktır. Eyvallah. Peki hocam ilimden gaye ne? Ya biz ne maksatla ilim öğreniriz? Efendim varlıktan gaye, insanın yaratılış gayesi Allah'a kulluktur. İlim sonunda bu gayeyle buluşur. İlimden gaye bu. Bir şeyin ne işe yaradığına dair ilim yapılmaz zaten. Gideceksin, son noktada anlaşılacak. Meğerse ilim buymuş. Yoksa bu ne işe yarıyor diye ilim yapılmaz. Bir işe yarıyor olması şart değil. Şimdilik bu nesil, bu kuşak faydalanmaz ama bir sonraki anlayabilir. Dolayısıyla yararlı olmak gibi bir amaç yoktur ilimde. İlimde gaye Allahu Teala'nın Alim isminin tecellisidir ve her gayenin gayesi gibi tüm yollar Roma'ya çıkar ya, demişler ya Roma mimarisinde. İlimden de gaye Allah'ın rızasını elde etmek, Allah'a yakınlaşmak, Allah'ı tarif etmektir ilim. Allah'ın bir özelliğini bize tarif eder, son nokta orasıdır, anlarız. İlim bu işte. Eyvallah. Bir tecelliye mazhar olmak. Tabii elbette. Bir tecellinin künhüne vakıf olmak. Peki bir ilim yolunda olan bir insanı bekleyen tuzaklar neler? Şimdi en büyük tuzak ve en tedavi edilemez hastalık ilim gururudur diyor Gazali. Kibrin, gururun, kendini beğenmişliğin her şeklinin bir şifası vardır, ikna edilir ama ben biliyorum iddiası var ya, ben alimim. İddiası diyor tedavi edilemez bir hastalıktır ancak erbab-ı nazarla şifa bulabilir, yoksa imkanı yok. Ancak erbab-ı nazarla şifa bulabilir, yoksa imkanı yoktur diyor. Ben biliyorum ifadesi. İşte alimlerin böyle bir handikapı, çok büyük bir imtihanı, ayak kayma durumu vardır.
Buradan da yine ilim zaten o kibri, o gururu ona veren ilim. Aynı zamanda ilim nasıl çare olacak? Daha çok okumakla daha çok kibirlenecek. Dolayısıyla bir ehli nazarın ledün ilminden haberdar ve behredar bir büyük zatın nasihatine ihtiyaç vardır ki ona tesirli olsun. Yoksa mermeri delemezsiniz. Mermer olmuştur artık. Çok zordur. En büyük tuzak da budur. Eyvallah. Yani insanı benliğe, kibre iten ilim Evet. Evet. Aslında- Hele ilmi aklına galip ise ki günümüz ulemasının en büyük handikapı budur. İlmi aklına galip. Akıl o kadar yok ama ilim çok. Dolayısıyla ansiklopedik bilgi içinde boğulmuş. Tahlil yok, bir şey yok. Kupkuru ezber ve kendisi her şeyi bilir. Bilmediği bir şey yok. Aslında o kadar bildim zannettiği bilginin içinde bu adam cehaleti katmerleşmiştir. Farkında değildir. eyvallah. O zaman ilim dediğimiz şey bizi marifetullah'a götürdüğü oranda mı değerli? Elbette, elbette. Hakka götürüyorsa, gerçekleri Bu bulduruyorsa nasıl olacak ilim. hocam o? İşte bunun nasılı için Yani- bin bir türlü yol var, hadisler var, ayetler var, tasavvuf erbabı var. Allah Resulü'nün varisi mevkiindeki büyük alimlerin yolunu takip etmek lazım. Rivayet olunur ki İmam Şafii Hazretleri, ki çok çok büyük bir mezhep imamıdır, seyyiddir, peygamber soyundandır. En genç vefat eden mezhep alimi, 52 yaşında vefat etmiş. Vefatından sonra keşif ehlinden biri rüyada mı görmüş, keşifte mi görmüş bilmiyorum. Çok büyük makamda ve cennette görüyor. Hayrette kalıyor. Ey imam, neyle bu makama ulaştın? Soruyor. Hazreti İmam da cevap veriyor. Allah bana ilim verdi ve ben onunla mağrurlanmadım. En büyük imtihan bu. Allah ilim verdi ve ben onunla havalara girmedim. İşte bu dereceye, bu fiyata, bu ücrete mazhar olmamın sebebi bu imtihanı geçmiş olmaktır. Mesela hadis-i şeriftir. Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor. Ben ilmin şehriyim, Ali kapısıdır. Böyle bir iltifata mazhar Hazreti Ali. İlmin kapısı. Böyleyken Hazreti Ali'de en ufak bir ben biliyorum iddiası var mı? Hiç öyle bir şey göremezsiniz. Oysa günümüzde maalesef üzülerek söylüyorum. İlim tavrı içindeki insanların sen kimsin, sen ne bilirsin, git oku da gel. Cahil adam, ben seninle tartışmaya bile girmem gibi havaları vardır. Çok çok son derece yanlış bir şeydir. Son derece yanlış. O ilim ondaki insanlığı köreltmiştir. İnsanlığı kemirmiştir. Oysa ilimlerin ilmi dediğiniz gibi marifetullah. Peki marifetullah ne demek? Allah'ı tanımak. Tanıdığınız zaman kamaşıp kalıyorsunuz ve aşık oluyorsunuz. Aşk imiş her ne var alemde. İlim çok gerilerde artık. İlim bir kıyluk halimiş ancak. İlimden gaye buraya kadar gelmek. Bundan ötesi gönülle gider. Akıl, beyin, kafa tamamen maddi alemdeki bir takım sırları ve hikmetleri size verir. Yani elinizde ancak 1 metre kazabileceğiniz bir kazma vardır, onun adı akıldır. Hakikat ise 20 metre aşağıda. Sizin elinizdeki kazma ise 1 metre kazmaya yetiyor. Siz o 1 metrelik derinlikle bakır bulabilirsiniz, alüminyum bulabilirsiniz, magnezyum bulabilirsiniz ama altın 20 metre aşağıda. O 1 metreden sonra kazma aşındı gitti. Ondan sonra neyle gideceksin? İşte oraya kadar ilim sizi götürür, ondan sonrası gönüldür. Eyvallah. Başka türlü olmaz. Şimdi modern insanın hocam ilimden anladığı şey kitaptan okuyarak, satırlardakini okuyarak, öğrenerek elde ettiği ilim. Peki bu klasik dönemde de böyle miydi? Yani ilim sadece böyle mi elde Yani edilmiş? hemen her dönemde Farklı yolları böyle. var Her dönemin zahidi farklıdır. Günümüzde de farklı zahidi zerrak dediğimiz alim, ulema, hatta profesör titrine sahip tipler vardır. Yani şudur, mesela insan olmak hasebiyle senin kalbini mutmain ediyor mu? İlim seni mutlu ediyor mu? Sen niçin varsın? Nesin? Bunlara Gönül cevap huzuru verebiliyor veriyor mu? Nereye gidiyorsun? Akıbetin ne? Rolün ne? Var olmakla sana nasıl bir rol biçilmiştir? Bunlara cevap verebilir. Kıtır dolusu laf işitirsiniz fakat doğru dürüst tatmin edici bir cevap bulamazsınız. Belki Kur'an'da bulursunuz. Ya da bulduğunuzu sanırsınız. Kur'an'da da bulabilmek yine Allah'ın yardımıyla olur. Bu kitap öyle bir kitap ki kimileri bununla hidayete erer, kimileri daha çok sapar. Bu da ayet. Ayet bu. Eyvallah. Yani o da yine Allahu Teala'nın yol göstermesiyle mümkündür. İlim genellikle İslam medeniyetinde hikmetle birlikte anılmıştır. İlim hikmetle beraber. Hikmet ne demek? Eşyanın zatında var olan gizli hakikati keşfetmek. Bunun adı hikmettir. Tamam. Akılla, felsefeyle oralara kadar gidersiniz. Bir takım pırıltılar yakalarsınız. Ama mutlak hakikati ben ilimle bulacağım diyorsanız ilmin üstünde bir güce ihtiyacınız var. İlmin üstüne çıkacaksınız. İlim bile geride kalacak.
ve o güç, o kanat sizi uçuracak. Başka türlü olmaz. Eyvallah. Yani satırlarda yazanı Sadra gönle yani nakşetmek. sadra Nakşetmek, nakşetmek. evet. Peki ilmi konuştuk. Biraz irfandan bahsedelim ki oraya sözü getirdiniz. İrfan başka bir şey. İrfan nedir hocam? İlmin kaymağıdır. Çok İlmin güzel. kaymak tabakası irfandır ve çoğu zaman Allah'ın lütfuyla ilim olmadan da oraya ulaşılır. Fakat çoğu zaman da Allah'ın mani isminin tecellisiyle layık olmayanlar çok şey bilirler ama irfanı bilmezler. İrfan başka bir şey. Savmu salat hac ile sanma zahid biter işin. Mürşidi kamil olmaya lazım olan irfan imiş. Eyvallah. İrfan, seziş diye Türkçe'ye çok en yakın kelime bu. Sezmek. Evet. İlim kapıdan girer, irfan bacadan. Onun için daha rahat girer. İrfan hırsız gibidir. Sezmek kudreti. İrfan böyle bir şeydir. En ummadığınız, abdal, cahil, geri zekalı zannettiğiniz insandan öyle bir hakikat duyarsınız ki tokat gibi çarpar. İrfan böyle bir şeydir işte. Eyvallah. İslam medeniyetine behlül-i dana irfanın temsilcisidir. Mesela nice alimleri susturuyor. Koca Harun Reşid'i kaç kere çuvallatıyor adeta. Çok ünlü bir hikmeti var. Bugünlerde de o dilime pelesenk olmuş söylüyorum. Bir ara Behlül-ü Dana ya da Divane diye de geçer. Behlül-i Divane. Meczup ya. Bir ara mezarlıkta yatıp kalkıyor. Oradan hiç ayrılmıyor. Bu dedikoduya sebep oluyor. Harun Reşit ya kardeşi, abisi ya da amcası oğlu. Bazı rivayetlere göre amca oğludur Abbasilerin. Geliyor mezarlığa, Behlül mezarlıktan hiç ayrılmıyor. Ya diyor bizi rezil ettin, yeter artık çık oradan. Ne işin var senin mezarlıkta? Yer mi yok yani? Orada niye kalıyorsun? Gecen gündüzün bunlarla beraber. Behlül-i Dana diyor ki bunlar öyle bir topluluktur ki ben buradan ayrılınca ardımdan dedikodu yapmayacak tek topluluktur. Ve bunlar o kadar vefalıdırlar ki beni almadan bir yere gitmeyecekler. İşte irfan böyle bir şey. İrfan bu işte. Yani ilimle ulaşılamayacak, herhangi bir formülle, işlemle, akılla gidilemeyecek şeyleri arka yollardan, gizli yollardan, bacadan inerek elde etmek. O da yine Allah'ın lütfudur. Ariftir. İrfan sahibine arif denir. Ve okumakla, yazmakla elde edilecek bir şey değil. Nasıl elde edilecek? Tepeden sunulur. Nasıl? Tepeden sunulur. Nasılını keşke bilsem. Bilsem bana da sunulurdu. Sözle anlatılacak bir şey değil herhalde. Değil tabii ki. Elbette değil. Mesela Harun Reşit yiyor kuzu kızartmasını. Koskoca Abbasi halifesi, sultan yani Abbasilerin kanunisi. Kuzu kızartmasını yiyor, doyuyor. Doyduktan sonra da elhamdülillah diyor. Ve bir hadis okuyor orada. Hadis-i şerifi lafzı el kanaatu kenzun la yefna. Bu hadis. Kanaat bitip tükenmez bir hazinedir. Peygamberimiz buyurmuşlar. Bunu duyan Behlül ardından ikinci mısrayı getiriyor, şiir oluşuyor. Ba'del ekli ve şurbi ve sükna. Yiyip içtikten ve uyuduktan sonra mı kanaatten bahsediyorsun demeye getiriyor. İşte irfan budur. Eyvallah. Peki ilimle irfanın farkı nedir? İlim Veya nasıl münasebetleri var? şöyledir, Cenab-ı Şahabettin'in bir benzetişiyle cevap vereyim. Yüksek tepelerde kuşlara da rastlanır, yılanlara da. Ama biri sürünerek oraya çıkmıştır, diğeri tepeden gelmiştir. Zahmet çekerek, okuyarak, ilerleyerek elde etmek ilimdir. Ama tepeden size sunulmuşsa ona irfan denir. Onun nasılını siz de bilmezsiniz. Buna irfan denir. Bizim yaptığımız kesbi ilimdir ve Allahu Teala onun karşılığını hiç unutmamak şeklinde bize verir. Ama vehbi olan irfandır. Verdiği gibi de alır. Yani onu tamamıyla verdiği gibi çünkü siz hiçbir zahmet etmeden ona ulaştığınız için geri gidebiliyor. Ama kesben sizin kazandığınızı Allah size bırakıyor. Eyvallah. Onu hatırlıyorsunuz yani. Burayı biraz açabilir miyiz? Bir kesbi ilim, bir de vehbi ilim. Biraz açabilir miyiz? Kesbi ilim çalışmakla, okumakla, yazmakla, bizim diploma almakla, bizim yaptığımız, çektiğimiz yurtlarda kalmakla, hocayı dinlemekle, vizelerle, finallerle elde edilen ilim kesbi ilimdir. Yani kazanılarak gayretle, kulun kendi çabasıyla elde ettiği ilim. Vehbi ilim ise Allah tarafından ilham yoluyla sunulan ilim. Maalesef buna zan ve vesvese de karışabilir. Yolun iyi o vehbi ilimin de çok tehlikeleri var. Allah tarafından sunulan ilim ledünni ilimdir ve aşk ilimdir. O şeyle, kitapla, defterle işi yoktur onun. Evet. O ilmi haldir. Öteki ise, bizimki ise ilmi kal. Evet. Ama böyle durup dururken de geliverecek bir şey değildir herhalde. Elbette. Bir gayretin Elbette rastgele neticesi. olacak bir İşte şey o değil. gayret nedir? Biraz onu anlamaya çalışıyorum. Yani Allahu Teala'nın lütfuna mazhar olabilmek için yapılan şey Allah kimlere lütfeder? Onun merhametini celbetmek için yapılabilecek olan şeydir. Onu biz bilemeyiz. Allah bilir.
Şöyle bir hadise biliyorum. Önceki programlarda da zannediyorum bahsetmiştim. Sahabilerden birisi cömertliğiyle meşhur. Çok cömert bir zat. Öyle ki Peygamberimizin iltifatına mazhar olmuş. Hadis-i şerifle övülmüş cömertliğinden ötürü. Eline geçeni dağıtıyor. Yetimlere, dullara, kölelere, fakirlere filan. Böyle yaptığı için de Peygamber tarafından övülmüş bir zat ve böyle yaptığı için de çok zengin. Verene Allah verir ya, cömertler çok zengindir. Bir taraftan da Allah veriyor ona. Peygamber tarafından iltifat görmüş olduğu için bu zat tabii çok hoşlanıyor. Düşünün yani peygamber övmüş sizi. Kimin eline geçer böyle bir devlet? Bir sohbet esnasında peygamberimize soruyor o zat. Ya Resulallah diyor. Ben cahiliye devrindeyken de böyle cömerttim. Sizi tanımadan önce, putperestken, Müslüman olmadan önce de yine de elime geçeni hep dağıtırdım fakir fukaraya. O zaman da böyle veriyor. Acaba iman etmeden önce verdiklerimin Allah katında bir karşılığı var mıdır? Peygamber'e soruyor. Efendimiz gülümsüyor ve cevap veriyor. Onların karşılığı İslamiyet oldu işte diyor. Demek ki putperestte bile Allah'ın hoşuna giden bir hal hidayetle ödüllendirilmektedir. Bakın iman etmemiş, Müslüman değil ama onların karşılığı İslamiyet oldu diyor. Allah onu İslamiyetle şereflendiriyor ve Peygamberimizin sahabisi yapıyor. Aynı şekilde irfana mazhar olabilmek için de bizim farkında olmadan bir halimiz hoşuna gider Allahu Teala'nın, size lütfeder. Keşke formülünü bilsek, bunu yapsam irfan sahibi, bunu bilsem diyeceğim. Ancak onun şeyini bilmiyoruz biz. Allah lütfeder. Şu hadisi biliyoruz. Re'sül hikmeti mekafetullah. Hikmetin başı Allah korkusudur. Allah'tan çekinirseniz, Allah'ı ciddiye alırsanız, sırf Allah'tan çekindiğiniz için nefsinizin istediği bir şeyden geri durursanız Allah bunu ciddiye alır. Bunu unutmaz Allahu Teala. Allah zaten la ta'khuzuhu sinetun ve la nevm. Bir şey unutmaz. Onu görür ve onun karşılığı olacak bir şeyi size lütfeder ve bu şey irfan olabilir. Eyvallah hocam. Fuzuli'nin şöyle bir ifadesi var hocam. İlimsiz şiir temelsiz duvar gibidir ve temelsiz duvar gayette bir itibardır. Şiirin dahi ilim olmadan pek bir kıymet Olmaz. ifade Olmaz. etmeyeceğini söylüyor. Biraz buradan bahsedebilir misiniz hocam? Şimdi temelsiz duvar yıkılmaya mahkum. Evet. Aynı Yani çok özür diliyorum. Biz günümüzde şiir yazanlar veya şair olanlar için ilim vesaire gibi şeylerden ziyade işte hissedip yazıyoruz gibi Evet. bir duygumuz var. Ama başka bir şeyden bahsediyoruz. Günümüzde ona şiir denmez, sayıklama denir. Evet. Günümüzdekiler sayıklama maalesef. Temelsiz duvar nasıl yıkılmaya mahkum ise cahilin sözü de şiir bile olsa unutulmaya mahkumdur. O zaman şiir Kaybolur ilim temeliyle yükseldiğine göre çok kıymetli bir şey. Elbette, elbette. Hatta bir sözün şiir olmasının tek kıstası şudur. Hiçbir baskı ve yönlendirme olmaksızın nesilden nesile, ezberden ezbere geçebiliyorsa o şiirdir. Ve bakıyorsunuz temelinde ilim var. Temelinde ilim var. Yani düşünün mesela Karacaoğlan'ı, Yunus Emre ki Yunus kendisi diyor. Yunus eline kalem almadı. Bu söz Yunus'a ait. Hani ilim vardı? İlim yok ama cahil de değiller. Bizim göremediğimiz başka bir tarzda ilim var ki Allahu Teala bu sözleri onlara nasip etmiştir. Yunus'a eydürler sana söz kandan. Üstadım vardır benim bana söz kandan. Yunus'un sözü bu. Yunus'a diyorlar ki sana söz nereden bu güzel sözler? Üstadım vardır benim bana söz kandan. Benim üstadım var, öğreticim var. Yoksa söz söylemek benim neyime? Diyor Yunus Emre. Bizim göremediğimiz bu okumak, yazmak, kitap, defter ve kalem dışında bir ilim mutlaka vardır ki onların sözleri kalıcı olabilmiştir. İlimsiz sanat olmaz. Ama sanatla ilim arasındaki farkı söylerseniz, ilmin kaymak tabakası. Zekası, aklı yerinde olup da imkan verilen herkes ilimde gider. Ama irfan herkesin kârı değil. O tepeden sunuluyor. Sanat irfana biraz yakın. Hep derslerde söylerim. İlimle sanat arasındaki fark şudur. Kristof Kolomb olmasaydı da Amerika orada duruyordu. Başka birisi gidip bulacaktı. Yani bir hakikati, o kıtayı, o kıtanın gerçekliğini başka birisi keşfedecekti. Thomas Edison olmasaydı da tabiatta elektrik vardı. Başka birisi ampulü bulurdu. Madame Curie olmasaydı da radyum vardı tabiatta. Ama Victor Hugo olmasaydı sefiller olmayacaktı. Evet. İşte sanatın üstünlüğü burada. Sizin gözünüzde teknik anlamda piyanoyu bulan, keşfeden kişi mi daha önemlidir, Beethoven mi? Sanatın üstünlüğü burada işte. İlimden sonra ulaşılacak kaymak tabaka irfandır ve sanattır. Ve onun nasılın, niçinde belli değildir. Çok çok çeşitli yolları ve haritaları vardır ki bu programa elbette sığmaz. Eyvallah. İlimden sonra hemen zikredilen bir kavram
irfan ve hikmet. Evet. İlimle hikmet ilişkisi nasıldır hocam? Efendim, Biraz orayı açabilir miyiz? İlim herkese öğretilebilen, herkesin aklı yerinde olan, imkanı yerinde olan, herkese öğretilebilen, herkesin de öğrenebileceği ilk safha, avamın da ulaşabileceği safha. Hikmet ise çok özel şahsiyetlerin o ilim içinde yakaladıkları farklı bir ayrıntı. Herkes göremiyor. Ehli hikmet görebiliyor. Hikmetin de ötesinde sır var, onun da ötesinde başka hakikatler var. En son varılacak nokta aşk. Ondan sonrası kulluk. Eyvallah. Ondan ilerisi de var yani. O zaman hikmet dediğimiz şey sadece ilimle olmadığı gibi İlimsiz ilimsiz hiç de olmaz. olabilecek Tabii bir ilimsiz şey hiç değildir. olmaz. Bu kıymetli bir şey. Yani oturduğumuz zaman bize Hak Teâlâ tarafından bir irfan, bir çabamız olmadan Olmaz. gelmeyecek Olmaz, yani. evet. Evet. Şimdi ilmin edebiyatımıza yansıması desem hocam. Yani bizim klasik edebiyatımızda ilim nasıl yansımıştır? Efendim divan edebiyatı şairleri zaten hepsi medrese ehli. Evet. Yani hepsi uzman. Hatta hepsi diyebilirim ki birkaç yabancı dil biliyorlar. Evet. Zamanının entelektüelleridir. Hatta bunu göstermek için mülemmalar ortaya çıkmıştır. Mülemma biliyorsunuz Evet. bir manzumada birkaç lisan kullanmaktır. Zaten okumuşlar, zaten tanıyorlar. Çok özür diliyorum. Sadece mülemmaları bırakın hocam. Başka dillerde eser veriyor. Elbette. Başka Biz dillere bugün veriyor. öğrendiğimiz yabancı dille başka bir Evet. gazeteyi zor okuyoruz. Başka dille yazılmış. Bu zatlar o dili Güzel öğrenmişler. O dille Fuzuli- şiir yazıyorlar bir de. Fuzuli'nin Arapça, Farsça, Türkçe divanları var. Evet, evet, evet. Çok mühim değil mi? Kadı Burhanettin o kadar genç yaşta öldürülmesine rağmen 1300 küsur gazel bırakmıştır günümüze. Divanı var. Ayrıca Hanefi fıkhına dair 2, İslam hukukuna dair Arapça eseri var. Evet. Ve Arapça eser. Evet evet. Arapçada yazmıştır. Böyledir yani. Divan şairleri zaten hepsi uzman şahsiyetler. Yani öyle mektep medrese görmeden divan şairi olunmaz. Bir mülamma dedim de aklıma geldi. Bir gazelin hepsinin ilk mısrağı Türkçe, ikincisi Arapça veya da Farsça getiriyor. Buna mülamma deniyor. Nesimi'nin bir mülammasının ilk beyti, matla beyti çok ünlüdür. Zülfü ruhun gören kafir dedi ki ey yar, amentu billazi halakal leyle ven nehar. İkinci mısra Arapça. Zülfü ruhun gören kafir dedi ki ey yar, amentu billazi halakal leyle ven nehar. Ey sevgili senin parlak yüzünü ve simsiyah saçlarını gören kafir dedi ki, Arapça olan kısım, geceyi ve gündüzü yaradana iman ettim dedi. Arapça olan kısım bu ve ayet getirmiş. Sevgilinin beyaz yüzü ve siyah saçlarını gören kafir bile dedi ki geceyi ve gündüzü yaradana iman ettim. Eyvallah. Şu anlam derinliğine bakın, şu çağrışım zenginliğine bakın siz. İşte divan şairi elbette pek çok kitap okumuştur, sayısız kitap okumuştur. Muazzam bir birikime sahiptir. Kendi döneminin baş aydınıdır, münevveridir, entelektüelidir. Ve o birikimden süzülen mısralar bize divan şiirini getiriyor. Efendim saray edebiyatıdır şu. Geç bunları efendim, geç bunları. Kültürün edebiyatıdır ve muhteşem İslam medeniyetinin kelam sahasındaki mesajıdır divan şiiri. Evet, değil mi? Nedim'in şiirlerinde zamanın Avrupa'sına bakışı görüyoruz. Şimdi günümüzde Avrupa ışıklar memleketi öyle görür. Hele gençlikte öyle görünür. Nedim ne diyor? Haddeden geçmiş nezaket ya lübal olmuş sana. Mey süzülmüş şişeden ruhsarı ağal olmuş sana. Şöyle gird olmuş Frangistan, birikmiş bir yere, sonra gelmiş güşe-i ebruda hal olmuş sana. Bu beyte dikkat. Frangistan Avrupa. Avrupa bütün ruh karalıkları ve karanlıklarıyla bir köşeye birikmiş de ey sevgili senin kaşının siyahlığını verebilmiş. O zamanki Osmanlı aydınının Avrupa'ya bakışına bir dikkat edin. Gerçi gaflettir. Avrupa çok ilerlemiş farkında değiliz ama o kadar mı hor görülür Avrupa? Avrupa karanlıklarıyla, siyahlıklarıyla sevgilinin kaşının bir köşesini oluşturabilmiş ancak. Avrupa'ya bakışımız bu kadar mağruranedir yani. Eyvallah. Peki bizim şairlerimiz edebiyatı bir ilmi aktarma vasıtası olarak kullanmışlar mıdır hocam? Didaktik şiirlerde bu görülür. Didaktik şiirlerde hatta lisan öğreten şiirler şiirle yazın. Lisan öğreten lügat kitaplarında Lügatlar şiir var, değil mi? getirmişler. Şiirler, evet. Didaktik şiirlerde çok büyük oranda ilme aktarma vasıtası olarak görülür. Fakat benim şahsi kanaatim
Şiir de didaktizm, şiiri öldürüyor. Evet. Yani şiiri Birizmi öldürüyor. evet, şiiri bir şeyleri öğretmek için şiir Şiirden yazıyorsanız, ziyade manzume oluyor galiba. evet, manzume, nazm olur. Nazm edilmiş. Nazımdır. Bir şeyleri öğretmek için şiir yazıyorsanız o ukalalık şiiri öldürüyor, açık söyleyeyim. İnsanlara bir şey öğretmek için şiir yazılmaz. Şiir ne için yazılır? Yazan da bilmez. O bir feryattır. Evet. O bir sırrı farkında olmadan ifşa etmektir. Evet. Şiir ruhun kelam yoluyla dışarı sızmasıdır. Bir insanlara bir şey öğreteyim diye bir gaye şiirin amacına çok ters düşer. Şiiri çok aşağılara çekmiş olursunuz. Zaten oturup şiir yazayım diye uğraşılınca çıkan şey şiir denmiyor. Denmez tabii. Ee, Penname olur. Evet, öğüt olur. öyle zannediyorum ki Fuzuli'nin yazdığı pek çok beyit bir cezbe halinde Elbette, muhtemelen yazılmıştır. Elbette. Yani Fuzun öyle bir derdi yok. Evet, Yazdığında bir oturup insanlara bir şey öğreteyim diye bir şey. Kalemle yazılmış gibi durmuyor Evet, zira pek çoğu evet. yani. Çünkü bu bir duygu aktarımı Evet. ve Mesela bir ilim aktarımı. hasılım berk-i havadisten melamet dağıdır. Mesnedim kûyi melamette fena toprağıdır. Zar gönlüm tende zindanı bela tutsağıdır. Rahm kıl devletli sultanım, mürüvvet çağıdır. Bu coşkunluğu insanlara ne öğretiyor? Bir şey öğretmiyor. Ama şunu veriyor. Bu kapı açılacak, bu dertler bitecek. Bir gün bizi yaratan bizden haberi vardır. Bir gün bu imtihanı geçeceğiz. Dünya dediğimiz aşağıların aşağısı olan bu zindandaki müddetimiz elbette bir gün bitecek ve bize hadsiz arzular, iştahlar verip de bu dünyada mahrum bırakan bizi doyuracağı bir aleme bizi götürecek. Bütün bu mısralardan benim anladığım budur. Eyvallah. Aslında şöyle bir durum da var hocam. Biz edebiyat öğretmenleri, akademisyenleri diyelim. En az Fuzuli kadar aslında edebi bilgileri biliyoruz. Edebi sanatları biliyoruz, belagatı biliyoruz, nazım şeklini biliyoruz, nazım türünü biliyoruz, aruzu biliyoruz, ayet biliyoruz, hadis biliyoruz. Teknik olarak çok bir eksiğimiz yok aslında Fuzuli'den Ama inanın Karacaoğlan yapım eklerini, çekim eklerini bilmezdi. muhtemelen bilmiyordu. Ona o şiirleri yazdıran başka bir saik var. Tabii, Herhalde bu irfan tabii. dediğimiz, o aşk İrfan, dediğimiz işte şey. o cevherdir. O Bütün cevherdir. teknik Evet. bilgiler bizde de var ama bizden aynı şeyler Evet, çıkmıyor. doğrudur. Yani mesela Necip Fazıl'ın güzel bir benzetişiyle Mona Lisa tablosunda Leonardo da Vinci'nin kullandığı boyaları grama vursak belli bir şey ortaya çıkar. İşte şu kadar kahverengiyi kullanmış, şu kadar pembeyi kullanmış, şu kadar laciverti kullanmış. Tamam, boyalar bunlar. Ama bunlarla bir Mona Lisa ortaya çıkarmak herkes bunu yapabilir mi? Aynı boyalarla diyor ki Necip Fazıl bir katır resmi de çizebilirsiniz. Doğru. Yani bakkala, manava gidiyorsunuz. Şu kadar patates, şu kadar domates, şu kadar soğan alıyorsunuz. Ama evde ne yapacağınız hala belli değil. Esas marifeti anneniz gösterecek. Evet, evet. Lezzet onda. Yoksa malzeme herkeste var, bizde de var. Biz de belagat okuduk. İşte Osmanlıca biliyoruz. Evet. Efendim Malzemede sıkıntı yok. edebi sanatları biliyoruz filan. Tamam da biz niye Fuzuli gibi söyleyemiyoruz? O lezzet yok yani. İşte o marifet. Marifetin kökü zaten arafe, irfan. Eyvallah. Men arefe nefsehu fakat arefe rabbehu. Evet. Oradan devam edebilir miyiz? Nefsini tanıyan Rabbini tanımış olur. Bilen aslında ilim konusuyla çok irtibatlı. Bilen Rabbini görür. Çünkü nefs yokluktan gelir ve öyle bir aynadır ki sizi ona götürür. Nefis tam nedir hocam? Keşke onu bilsem. Nefesten geliyor, yokluktur. Allahu Teala'nın bize verdiği ben olma vehmidir. Bir vehim, o kadar. Eyvallah. Düşünün Ben mesela. olma vehmi. Elbette, elbette. Eyvallah. Ben dediğin şey nedir ki? Bu el benim elim, bu kafa benim kafam, bu beden benim bedenim. Her şeyi o ben dediğim şeye mal ediyorum da o ben nerede? O yok. Değil mi? Her şeyi ona mal ediyoruz. O nerede? Mesela gözünüz mü görüyor, gözlüğünüz mü görüyor? Gözünüz görüyor, doğru. Gözlük sadece bir mercekten ibaret. Görme fiilini kolaylaştırıyor. Gözünüze baktığımız zaman o da içten içe merceklerden ibaret. Et mercekler. Gözün gerisinden gören kim? Ne? Burada biraz derinleşiyoruz. Ben dediğimiz şey aslında yok. Yokluk. Hani eski Türk filmlerinde çok cüneytsel bir ifade vardır, duyarız. Beni ben olduğum için sev der ya. Evet. Ya şimdi sana mal ettiğim bu güzellikler olmasa sen dediğin şey aslında bir yokluk. Başka bir şey değil. Yani ben dediğim şeye iliştirilmiş hiçbir fazilet, güzellik olmayacak. Ben seni senin olduğun için seveceğim. Mümkün mü böyle bir şey? Onu bir yazımda dile getirmiştim. Timur Lenk, Nasrettin Hoca'yı çok severmiş malum. Çok da atışmaları var, latifeleri var karşılıklı. Hamamda yıkanırken canı sıkılır emreder. Nasrettin Hoca'yı bulun getirin. Hemen hoca buldurulur, bir peştemal verilir. Timur Lenk'le hamam safhası yapıyorlar. İkisi de belden yukarı çıplak peştemallerle göbek taşında terliyorlar filan. Sohbet esnasında Timur Lenk soruyor. Hocam diyor, Abbasi halifelerine verilen bazı sıfatlar var, gelenektir.
mu'tasım billah, kaim bi emrillah, el mütevekkil alallah gibi sonu Allah'la biten onların geleneği böyle. Ben Abbasi sıfatlar. halifesi olsaydım bana ne derdiniz? Deyince koca hiç beklemeden nauzu billah diye cevap veriyor. Başkası dese kelle gider. Timur kahkahalar içinde gülüyor tabii. Biraz sonra Timur yine soruyor. Hocam diyor ben köle olsaydım kaç lira ederdim? Hoca hiç beklemeden diyor ki 40 akçe ederdin sultanım. Timur be insafsız diyor 40 akçe benim sade peştemalım eder. 40 diyor sultanım zaten ben ona paha biçtim. Yoksa çırılçıplak Moğol parçasını ne yapacağım ben? Ben dediğin şeye iliştirilmiş hiçbir güzellik, bir fazilet olmayacak ve ben seni sen olduğun için seveceğim. Var mı böyle bir şey? Yok. Ben dediğimiz şey yokluktur ve yokluk da Allah'ın var ettiği bir şeydir. Yokluktan geliyor. O yokluk aynasında kendinizi gösterir. Nefsini bilen Rabbini böyle bilir. O yoklukta mutlak varlığı seyredersin. Eyvallah. Yani sen çıkarsan aradan Elbette. kalır seni yaradan hakikati. Elbette. Şimdi hocam ilmi biraz anlar gibi olduk. Daha üst mertebeye aşkı koydunuz. Fuzuli'nin mükemmel bir şiiri var. Bunu biraz detaylı bir şekilde şerh etmenizi rica edeceğim. Estağfurullah. İlm kesbiyle paye-i rifat, arzuyu muhalimiş ancak, her ne var alemde ışk imiş, ilim bir kıylu kalmış ancak. Evet. Biraz böyle teşrih edebilir miyiz, masaya yatırabilir miyiz? Estağfurullah. Zira bir medeniyetin Çok vaktimiz yok bildiğim kadarıyla. Yoksa buna kitap yazılır. Yani bir kitap Programımız dolusu konuşmak lazım. bitene buna. kadar konuşabiliriz. Çünkü burası kritik bir medeniyeti teşrih edebilecek, onu izah edebilecek çok umde var burada. Evet. Bununla ilgili çok özür diliyorum. İhsan Fazlıoğlu hocamızın bir kitabı var hocam. Fuzuli ne demek istedi diye. Bu O dörtlü kadar üzerine bir kitap aynen var. öyle. Bunun üzerine yani bir kitap hakikaten yazılacak kadar derin bir şey. Biraz detaylı bir şekilde lütfeder misiniz? Şimdi ilm kesbiyle paye-i rifat, ilim elde ederek, çalışıp, çabalayıp, ilim kazanarak bir yükseklik elde etmek imkansız. Yani Arzu sadece halimiş ilimle. ancak. Evet, kupkuru ilimle dedim dedi, filan bunu dedi, falan bunu dedi. Tamam, bilgi dolusun anladık. Ezberin kuvvetli. Fakat bununla bir fazilet, bir erdem elde etmek imkansız. Arzu-i muhalimiş ancak. İmkansız bir arzu. İmkanı yok. Ha. İmkansız bir arzu. Aşkı her ne var alemde. İlim bir kıyluk halimiş ancak. İlim dedikleri filan şunu dedi falan bunu dediden ibarettir. Yoksa ne varsa aşktır. Şimdi şöyle bir şeye geleceğim. Aşk olmadan meşk olmaz denir ya. Evet. Peki meşk nedir? Meşk şudur. Hat sanatıyla ilgilenenler bilirler. Bir yazıyı durmadan tekrar etmek fiilin adı meşk etmektir. Evet. Çünkü hatta şöyle bir şey var. Hocanız, üstadınız size bir yazar, bir satır, bir cümle yazar mükemmel bir yazıyla. Hadi benzerini sen de yaz. Siz bir kağıda hiç elinizi kaldırmadan tek hamlede onu yazmalısınız. Yazamadınız mı o kağıdı at bir daha. Onu at bir daha. Binlerce kağıt harcarsınız. Bu tekrar etme olayının adı meşk. Meşk. Aşk olmadan meşk olmaz. İşte o işin aşkı olacak ki siz o kadar sabır gösterip defalarca, binlerce defa aynı satırı yazarak yaza yaza elinize alıştırasınız. Demek ki ilmin de temeli yine aşk. Aşk olmadan ilim de olmaz. İlim aşkı diye bir şey var. Evet. Her şeyin temeli aşk. Kainatın temeli aşk. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl. Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Her şeyin temeli, varlığın temeli aşk. Tasavvuf erbabı der ki, insanla hayvan arasındaki tek fark aşk. Eyvallah. İnsandaki üstün özellikler alt seviyede de olsa hayvanda var. Ama bir şey var ki insana mahsus. İnsan aşık olur. Hayvan aşık olmaz. Hayvan aşık olmaz zaten. Ve ne kadar çok aşık olma yeteneğiniz varsa o kadar insansınız. Eyvallah. İnsanlık aşkla mümkün. Melekten de hayvandan da üstün tarafımız bu. Çünkü Allahu Teala'nın bütün isimleri sadece insanda tecelli etmiştir ve bunların içinde Vedud diye bir ismi vardır. Evet. Sevmek ve sevilmek isim tecellisi bu. Bu bizi kavuruyor, bitiriyor. İnsanı insan yapan şey. Aşk imiş her ne var alemde. İlim bir kıyluk halimiş ancak. Eşidin ey yarenler, aşk bir ateşe benzer. Aşkı olmayan gönül misali taşa benzer. Taş gönülden ne biter, dilinden ağu tüter. Ne kadar yumuşak dese sözü savaşa benzer. İstediğin kadar alim ol. Aşk yoksa gerisi hava. Eyvallah. Hocam Nabi Hazretlerinin bir şiiri var. Şerh isteyeceğim. Estağfurullah. İlm bir lücce-i bir sahildir. Anda alim geçinen cahildir. Evet. Lütfeder misiniz hocam? İlim sahili olmayan sonsuz bir deniz. Evet. Bu denize karşı ben bir şeyler biliyorum diyen adam ya ahmaktır ya cahildir. Yani ilmini cehle kavuşturmak halidir.
Allah'ın ilmi sonsuzdur ve onun müsaade ettiği kadar biz ilim sahibi oluruz. Ayette öyle diyor. Siz Allah'ın izin verdiği ölçüde bir şeyler bilebilirsiniz. İlmimiz bu. Şimdi ilim aleminin sonsuzluğuna karşı ben alimim iddiasında olmak o alemden habersiz olmaktır. Şeyh-i Ekber diyor ki en yüce makam hayret 2 kere 2 4 demek bile cesaret. Evet. Alim ki hayreti yok ne boş Evet. gayrette diyordu. Eyvallah. Şimdi Yunus Emre'mizin bir şiiri var. Bunu biraz bahsettiniz ama detaylı izah edebilirseniz memnun olacağım. Estağfurullah. İlim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin ya nice okumaktır. Evet. Bakın ilim bilmektir. İlim ne demek? Bilmek demek. Bilmek bilmeyi bilmektir diyor. Önce usul. Usul. Evet. Tabii. Usulsüz Nasıl bildin? usul olmaz. Önce onu bir öğren. Allah bildirdi. Nasıl bildim? Ben kendi zekamla, aklımla dersen çok yerlerde kalırsın. Onun ilhamı, onun müsaadesi, onun verdiğiyle bilirsin. İster Müslüman ol, ister olma. Ama Allah bildirmedikçe sen bir şey bilemezsin. Allah bilir. İlim bilmektir. Önce nasıl bildiğini anlamak. İlim bilmek. İlim kendin bilmektir. Men arafe nefsehu. İlim önce nefsini bilmektir. Nefsini bilen zaten Rabbini tanır. İlmin son noktasına ulaştı, atladı. Bütün basamaklar. Sen kendini bilmezsin. Ya nice okumaktır. Sen nefsini bilmeden boş yere istediğin kadar oku. Medrese erbabını orada çok kötü eleştiriyor. Çünkü ilim gururu insanı tam tepe taklak eder. İlim gururu, ben biliyorum iddiası var ya, insanı mahveder bu. Çünkü cahil insana bilmediği bir şeyi öğretirsiniz ama Elbette. zaten bildiğini zanneden bir insana Yani ona nasıl yani ikna öğreteceksiniz? etmek çok zor. Çünkü gururu, kibri ilimden geliyor, cehaletten gelmiyor ki. Yani kendi yolunu kendisi kapatmıştır. Tam bir handikap içindedir. Evet. İlim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. Kendini bilmek ne demek biliyor musunuz? Bir ayette diyor ki biz ona şah damarından yakınız. Size şah damarınızdan yakın olanı fark etmektir. İlim bu. Aman Allah'ım. Her şeyi görüyor, biliyor, beni yarattı tamam ama şah damarından da yakın. Şah damar ne demek? Şah damarının daha yakın olan şey kalptir. Bütün damarlar oraya bağlı değil mi? Ne demek bu? Allah kalpte. Oradan seni seyrediyor. Bunu görmek. İlim bilmektir. İlim hakkı bilmektir. İşte vardığı son nokta mutlak gerçeğe ulaşabilmek. Sen hakkı bilmezsin. Bir kuru emektir. Boş yere gaflettir. Boş yere kağıt hışırtısıdır. Kalem cızırtısıdır. Başka bir şey eline geçmez. Eyvallah. İlim bilmektir. İlim elif demektir. İlmin vardığı son nokta tek. Vahdet. Elif, evet. Sen elif dersin hoca. Manisi ne demektir? Şu alay etmeye dikkat edin. Hala sen elifi öğrenememişsin. Ne ilmi? Hangi ilimden bahsediyorsun? Teferruat seninki. O kadar. Eyvallah. Hocam muhtemelen şu an bizi ilim yolunda olan pek çok kardeşimiz, hocamız izliyor. Bu ilmin, yani okuduğumuz, meşgul olduğumuz ilmin irfana dönüşmesi, kibre dönüşmemesi için yani bir pratik tavsiyeler var mıdır? Yani irfana dönüştüren ve kibre dönüştürmeyen büyük alimleri incelemelerini tavsiye ederim. Hepimize ibret noktaları onlardır. Bizden daha çok Başta biz. bilenler vardır. Elbette. Muhakkak daha iyi bilenler vardır. İmam Şafii Hazretleri aklıma geldi. Allah bana ilim verdi ve ben onunla mağrurlanmadım. Evet. Onunla havalara girmedim, artistleşmedim yani demek istiyor. Böyle bir yönü vardır. İlim ehlinin havalara girmek gibi bir handikapı vardır. Bu Allahu Teala'nın sevmediği bir şeydir. Ve o ilmi ona erdem değil, adeta boynuna takılmış bir lanet halkası gibi ömrü boyunca şey yapar. İnsanların da nefretini çeker. Zahidi zerrak dediğimiz tip ortaya çıkar maalesef. Evet, eyvallah. Şimdi Hazreti Pir Mevlana'nın yine bir Mevlana ocağından seslendiğimiz için söz sürekli Evet. Hazreti Pir'e geliyor. İlmhayı ehli dil, hammalişan, ilmhayı ehliten, ahmalişan. Gönül ehlinin ilimleri kendileri taşır. Ten ehlinin ilimleri ise kendilerine yüktür. Evet. Zaten bu anlattığınız mevzu. Peki gönül ehli ne demek? Ten ehli ne demek hocam? Çok zor sorular soruyorum farkındayım Estağfurullah ama. efendim, estağfurullah. Yani daha çok aslında kelimelere gelmeyecek şeyler Evet, bunlar ama. aslında insan dediğimiz varlık bir kutsi hadiste Allahu Teala buyurur ki insan benim en büyük sırrım ve ben insanın en büyük sırrıyım. Eyvallah. Hadis. Kutsi hadis. Allahu Teala'nın en muhteşem eseri, ustalık eseri. Allah zaten ustadır ama en muhteşem. Bütün alemleri bir kaside olarak düşünün. Beytül Kasid insandır.
Allahu Teala'nın tabir yeri, evet kün demiştir, olmuşuz ayrı, ama en çok emek verdiği diyelim, anlaşılsın diye diyorum. En çok sanatını, kudretini gösterdiği eser insan ve o kadar büyük bir alem ki dış alem insanın yanında küçüktür. İnsan dediğimiz alem ve Allahu Teala bizim de hala bilmediğimiz binlerce anten koymuştur bize. Bu antenlerin en belirgin olanı akıldır. Biz onunla gidiyoruz ama başka bir sürü algı vasıtalarımız var. Onlardan bizim de haberimiz yok. İrfan dediğimiz şey aklın da ötesindeki antenlerimizle, cihazlarımızla algıladığımız hakikatlerdir. Aklın da ötesinde. Okuma yazma yok ama öyle şey söylüyor ki medrese alimleri beceremiyor. Evet. Öyle şeyler söylüyor. Mesela anlatılır. İmam Şafii ile Ahmed bin Hanbel Hazretleri bir mesele üzerine münakaşa. İkisi de çok büyük alim. Evet. Biri Hanbeli mezhebinin en büyüğü, diğeri Şafii mezhebinin. Mesele şu, bir kişi namazını geçirirse ve geçirdiği namazın hangi namaz olduğunu da hatırlamazsa nasıl kaza edecek? Hem namazı geçirmiş hem de hangi namazdı o? Unutmuş. Bu nasıl kaza edecek? Münakaşa ediyorlar derken öteden Habibi Acemi Hazretleri geçiyor. Sofiye-i Aliye'nin en büyüklerinden. Abdülkadir Geylani'nin şeyhlerindendir. Eyvallah. Ona göre büyüklüğünü anlayın. Pirdir yani. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Evet, şeyi. evet. Onun yani Abdülkadir Geylani onun öğrencisi oldu. Eyvallah. Geçin buna soralım diyorlar. O bilir. Çağırıyorlar, durumu anlatıyorlar. Bir insan bir vakit namazı geçirirse ve geçirdiği namazın da hangi namaz olduğunu unutursa bunun kazası nasıl eda olunur? Habibi Acemi diyor ki, Habibi Acemi. Acem ne demek? Beceriksiz demek ya. Evet. Habibi Acemi Arapça da bilmez. Fakat Habib'tir kendisi. Eyvallah. Diyor ki hem namazı geçirmiş hem de hangisinin olduğunu da unutmuşsa buna lazımdır ki 5 vakit namazı oturup kaza etsin. Hepsini birden kaza etsin. İrfan böyle bir şey işte. Eyvallah. İrfan böyle. Çoğu zaman büyük medrese uleması okuma yazması bile olmayan ehli irfana danışmışlardır. Eyvallah. Tabii onlardan fikir almışlardır. Ona göre hükümlerini, içtihatlarını geliştirmişlerdir. Eyvallah. Allah razı olsun. Cümlemizden. Hazreti bir Mevlana'dan yine devam edelim hocam, destur verirseniz. Estağfurullah. Canı cümle ilm hain est in ki bedani men kiyem der yevmi din. Evet. Bütün ilimlerin özü şudur. Mahşer gününde ben kimim? O gün ne hale geleceğim demek ve bunu bilmek. Birkaç cümleyle toparlayalım hocam programımızı. Hadiste buyuruyor ya Resul hikmeti mehafetullah. Hikmetin başı Allah korkusudur. Eyvallah. Bir gün beni hesaba çekecek. Benim halim ne olacak? Eyvallah. Düşünün öyle bir mahkeme ki hakimin kendisi şahit. Eyvallah. Şahit bizzat. Gören hakim. bizzat o. Her şeyi gören o. Deliller onun gözünün önünde. Nereye kaçacağız? Eyvallah. İşte bu bilinçte olmak, ölmeden ölmek, nefsini hesaba çekmek, bu korkuyla yaşamak hikmetin başıdır. Allah ilim verir, lütfeder. Ama bunu yaşatmak lazım. Eyvallah hocam. Hocam ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Cümlemizden İlmi, efendim. ulemayı, Ecmaîn. aşkı, muhabbeti konuşmaya çalıştık. Çok teşekkür ederim hocam. teşekkür Allah razı ederim. olsun.